Mat Trader kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımızda videoları yeniden çekmeye başladık. İki video attık. Bir tanesi Gans stratejisiydi. Orada bahsettiğim SKY'yi, Nauris, DAM ve Huma coinlerin hedeflerine gittiğini ve hala pozisyonların karlı olduğunu görüyoruz. En son ben 100 doları 1000 doları yapma etkinliğinde açmış olduğum işlem hala karlı devam ediyor. Fakat biz karımızı aldık. Ethereum ve Total 3 grafiğindeki bir hareketlenmeden dolayı işlemimi kapattım arkadaşlar. İsteyen dileyen devam edebilir. Pozisyon hedefine gelecektir. Burada bu videoda neyden bahsedeceğiz? Çok güzel bir taktik videosu vereceğim. Yani taktikle nokta atışı işleme gireceksiniz arkadaşlar. Şimdi dün neler yaptık? Dün bir pozisyonumuzu tam burada açarken video halinde çektim ve sizlerle paylaştım. Benimle beraber işlemi alan arkadaşlar oldu. Karlı devam ediyorlar veyahut da karını aldılar. Şimdi Telegram grubunda bu an ve an paylaşıyoruz. Telegram grubumuza muhakkak katılın arkadaşlar. Büyük bir aile olalım. Videolarımızı desteklemeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Bunu el birliğiyle büyütelim ve Telegram kanalında daha sonra ilerleyen zamanlarda güzel şeyler paylaşacağız, yapacağız. Şimdi neden bahsetmişiz? Telegram grubuna gelelim. Şimdi burada Nauris Coin'i örnek vereceğim. Nauris Coin'de ölçümümüze göre hedefi buraydı, bakın buralardan bahsetmiştim. Fakat şurada 43.10 diye bir noktamız var. Bu 43.10 bölgesinden sağlam bir satış yemesi gerekiyordu. Çünkü direnç bölgesiydi. Burayı aşarsa bu hedefe doğru yürüyeceğini biliyorduk. Yani gider retest yapar. Hiçbir işlem hemen anında gelmez değerli arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Kara geçince stopumuzu çekeceğiz. İşte hedefimize kadar sürdüreceğiz. Mesela bakın bu Nauris Coin bu bölgelerden yükseleceğini söylemiştim. Yükselişini de yaptı fakat burada bir direnç olmuştu. Bakın sonra ne demişiz Telegram'da, devam edelim. Düzeltme için burası biraz direnç olacaktır dedik. İşlemimi paylaştım, güzel gidiyor şeklinde. Bakın daha sonra dedik ki bakın Nauris Coin'i ekran görüntüsü atmışım, tekrar 43.10 bölgesinde sağlam bir satış yemiş. Şimdi gelelim videomuzun konusunu hemen gösterelim arkadaşlar. Dönelim TradingView'e ve Nauris Coin'de buradaki bakın sert çakılmanın 43.10 bölgesinde olduğunu görüyoruz. Buradaki sistemimiz, taktiğimiz ne olacak arkadaşlar? Ondan bahsedelim. Şimdi burada bir Fibonacci düzeltmesi var. Bunun ayarlarını Telegram grubunda vermeyi düşünüyorum. Oraya gelirseniz paylaşırız arkadaşlar. Burada ben ne yapacağım? Düzeltmenin sert çakılma yaşayacak. Bakın zaman dilimi 15 dakika. 15 dakikada sağlam bir çakılma var. Bir saatlik muma bakalım. Bir saatlik mumda da sağlam bir çakılma var. Taktiğimiz şu. İşleme giriş taktiğimiz. Fibonacci düzeltmesini alacağız. Tepeden, fitilden aşağıdaki fitile çekeceğiz ve bırakacağız. Burada coin kendisini toparlayacak. Kendisini toparladığında altın oran dediğimiz 0.618 ve 0.65 ayarlarımızda olan bölge bizim işlem aldığımız ya da eğitimlerde anlattığımız yerler. Birincisi bu bölge, ikincisi ise bu bölge, şu mor çizgili olan bölge. Genelde mor çizgi daha sağlıklı ve güvenlidir. Çünkü likidasyon mevzusunu tabii yardımcı yerlerden de faydalanacağız bu likidasyon bölgelerinde. Fakat sağlam çakılma yaşadıktan sonra 0.50 düzeltmesi 3 tane noktamız var. Coin'in yapısına, durumuna göre değişir, likidasyonlara göre değişir. Zaten burada bir FVG var. Bakın FVG'yi doldurarak geliyor. Buradan 0.618 bölgesinden makul stoplu yani %2 stoplu işlemi değerlendirip iki katı %4, %5, %3 katı %6 gibi TP'ler belirleyebilirsiniz. Biz bu işlemde %6'lık bir kar marjı güttük. 2'ye 3 katı ve işlem şu an itibariyle gördüğünüz gibi TP olmuş durumda. Tabii bu FIB düzeltmesinin ayarları çift ayarlanmış durumda. Yani nereden işleme girdiysek düşüşün oraya kadar gitmesini bekleriz. Fakat ben böyle bir strateji uygulamıyorum ama çok da işe yarayan bir stratejidir. İlerleyen süreçlerde, paylaşımlarda zaten videolarda çekeceğim, göreceksiniz. Ben genelde işleme girdikten sonra 0.382 ve bu dip bölgesi yani 0.113 bölgesinden işlemden çıkarım ya da şu yeşil çizgiden. Genelde hedeflerim bunlar olur ama
Stopuma göre hedef belirlemek daha hoş. Yani 1'e 2, 1'e 3 çalışabilirsiniz. 1'e 2 her zaman karınızı alıp sağlıklı bir şekilde gitmenizi sağlayacaktır. Ne yapıyoruz? Bir örnek daha verelim. Tekrar bu bahsedelim örneği. Şöyle baştan. Fit düzeltmesini getiriyoruz iyice anlamanız için. Fitilden o sert çakılmanın fitilinden dönüş fitiline atıyoruz. Beklemeye geçiyoruz. Ne yapıp bakın bu fırsatı ne zaman veriyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 saat sonra bu işlem istediğimiz bölgeye geliyor. Gördüğünüz gibi satış belirliyoruz buraya. %2'lik bir stop belirliyoruz veya %3. 5x'i 10x'i geçmemeye çalışın arkadaşlar. Hiçbir zaman rehavete kapılıp yüksek x'ler açmanın bir manası yok. Paranıza yazık etmeyin. Bilmeyen arkadaşlar çok. Özellikle onlardan bahsediyorum. Bu iş matematik işi. Birazcık sabırlı ve metanetli davranmanızı tavsiye ederim. Çünkü son nihayetinde kaldıraçlı işlem yapıyorsunuz. Burada %2 stop yaptık. %3 yani 3 katı bir kar marjı belirledik ve karımızı almış görünüyoruz. Bir başka coin'de bir örnek daha verelim. Bakalım şöyle coin'lerden. Mesela burada neydi taktiğimiz? Sağlam bir düşüş veya sağlam bir yükseliş zaman dilimi fark etmeksizin. Yani mesela 15 dakikada çalışmak istiyorsunuz. Sert düşüşlerin yaşandığı bir bölgeyi bulacaksınız. Burada göremedim. Başka bir yere bakalım. Sağlam sert mumlarla düşüş bölgesi belirleyeceksiniz bu tarz işlemlerde. Ee, bakalım başka bir yerde var mı? Mesela bakın burada da var. Bu coin'i zaten ben videolarda vermiştim. Yolunu bile çizmiştim. Buradan düşecek, kırılım gelecek, retest hareketi, tekrar düşüş devam eder. Bu coin'i de geçelim. Farklı bir coin'de bakalım. Yani bizim örneğimize uyan bir saatlik bakalım şöyle. Sert düşüşlerin olduğu bir bölge arıyorum. Buralarda birçok kez var. Bir saat zaman diliminde. Şurada bir değerlendirelim mesela arkadaşlar. Şurada sağlam düşüşler gelmiş. Alıyorum. Fitil tepe noktasından buradaki bölgeye çekiyorum. Fitiline. Ve ne demiştik? Şurada satış pozisyonu için bekliyoruz. Altın oran bölgesini biraz geçmiş, ihlal etmiş. Buradan şöyle %2'lik bir stop belirliyorum kendime. %2'nin karşılığı %4, %6, 1'e 2, 1'e 3 nasıl isterseniz %6'lık bir TP'yi vermiş bulunuyor. Bakın bir sonraki aynı bölgeye gelişte nasıl bir likidasyon temizliği yapıyorlar görüyor musunuz? İşte bahsettiğim şey işleme giriş stratejisi bu arkadaşlar. Bunun ayarlarını Telegram grubunda paylaşacağım ya da ilerleyen süreçlerde yayın açıp isteyen arkadaşlarla paylaşacağız değerli arkadaşlar. Burada yapmak istediğimiz nedir? Birlikte beraber güzel sonuçlara ulaşacağız değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim bir de Ethereum analizi yapalım. Ethereum şu bölgede bakın aştığını görüyorum. Çünkü ben size trend temelli ölçüm yapmayı da bahsedeceğim. Günlükte şöyle göstereyim size. Şimdi bu bölge önemliydi benim için. Ethereum bir atak yaptı o bölgeye doğru. Ama e, 3055 noktalarından satış yiyecek mi orada tutunacak mı bakacağız. 4 saatlik veya günlük kapanışlar 3000 dolar, 3028 dolar üzerinde olduğu sürece şuralara geldiğinde retest yaptığında yakından bakalım. Long pozisyon denenebilir. Çünkü bu artık sıkıntılı bir bölgeyi aştığını görüyoruz. Bakın şurada başlamış aşmaya. Şu satıcılı bölgelerde şuralarda aşmaya başlamış. Benim için ise önemli bir bölge 0.618 bölgesi. Trend temelli ölçümüme göre buralardan bir long pozisyon tekrar hareketlenebilir. Yani RSI'nin durumuna göre de değerlendirmek makul olacaktır. Bir saatlik veya 4 saatlik zaman dilimlerinde bakıyoruz. RSI'da biraz havada satış bölgesi olmuş gibi görünüyor. İzlemek lazım. Şimdi pozisyonumuzu tekrar hatırlatalım. Burada bir pozisyon paylaştık. 100 doları 1000 dolar yapmak üzerine ilerlediğimiz ilk işlemimizdi. Zaten bunu videolarda kan kutusu ölçümü videolarında da burada bahsettim. Buradan yükselişini de söyledim. Satış yiyeceği bölgeyi de söyledim. Bakın bir kez satış yiyip kar vermiş, bir kere daha vermiş.
Şu an biz pozisyonu şu bölgeden yakaladık ve hedeflerinin buralar olacağını düşünüyorum. Rahatlıkla gelecektir ama pozisyonumuzu kapatmış bulunuyoruz. Onu da göstereyim. Paylaşımlarda bulundum. An ve an haberdar ettim arkadaşları. Çünkü bakın ben pozisyonumu şu an itibariyle o videoda da 37-38 bölgesinden girdiğimi söylemiştim. Karımı almış bulunuyorum. Pozisyonu kapattım değerli arkadaşlar. İsteyen devam edebilir. TP'si gelecektir. Şimdi videolar devam edecek. İlk işlemimiz benim nezdimde kendimce başarılı. İşleme devam eden arkadaşlar bu piyasa hareketli olduğu için Telegram grubunda da an ve an takip etsinler. Benimle ilerleyen süreçlerde işlem alabilirler. Bu sizin isteğinize kalmış. Asla yatırım tavsiyesi değildir. İzleyebilirler, bu işi öğrenebilirler. Öğrendikten sonra kendileri sağlıklı güzel işlemler alsın diye paylaşımlarda bulunuyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Fib ayarları, trend temelli, bölge, kan kutusu hepsiyle alakalı videolar çekeceğim ilerleyen süreçlerde. Aldığım işlemi de bu şekilde yürüteceğim. Ben yapmış olduğum işlemleri sizlerle paylaşıyorum. Telegram grubunda bize katılırsanız çok memnun olurum. Ve videolarımıza lütfen gereken önemi gösterin arkadaşlar. Beğeni olsun, yorum olsun, fikrinizi yazın. Hepimiz kardeşiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.